Merhaba sevgili takipçilerim. Ağustos ayında önemli bir Merkür gerilemesiyle karşı karşıyayız. Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Merkür mitolojide Hermes olarak geçiyor. Çok hızlı, hareketli ve tanrıların habercisi olan, astrolojide de zihni, iletişimi anlatan, düşünce yapımızı anlatan bir gezegen. Şimdi Merkür'ün geri hareketleri yılda 4-5 kere olan bir şey ve sık sık da karşılaşıyoruz Merkür'le. Yani her yıl bir Merkür'ün geri hareketiyle karşılaşıyoruz mutlaka. Şimdi dolayısıyla hepimiz de artık biliyoruz Merkür geri giderken neler yapılması gerekiyor veya neler yapılmaması gerekiyor. Hepimiz de çok iyi biliyoruz. Ancak e, bazı farklı düşünceler olabiliyor. Yani ben Merkür'de imza atayım mı? Ben şunu yapayım mı? Ben bunu yapayım mı? Aynı konular ve aynı sorular benim için de geçerli. Çok iyi hatırladığım yıllar önce bir Merkür gerilemesinde bile bile imza attığım ve bir yıl boyunca da bunun sıkıntısını çektiğim bir süreç oldu. Şimdi e, biz zamanı yönetemiyoruz maalesef. Böyle bir şeyimiz yok. Hayatta da bazı şeyler oluyor, zamanı o zaman olmuş oluyor. Ben hep şöyle düşünüyorum. Birinci önceliğim benim akışta olmak. İkinci önceliğim korkulardan biraz arınmış olmak. Yani ben bu imzayı atmazsam benim o zamanki korkum işte para alamam, para alamazsam kredimi ödeyemem gibi bir korkuydu bu aslında. Asla da öyle bir şey olmadı. Parayı alamadığımda da yine ben kredimi ödeyebildim. Ama bu korkuyla hareket ettiğiniz zaman bu sizin karşınıza bir ders olarak geliyor. Aslında yaşadıklarımızın hepsi bizim için bir ders. Çok daha önemsiyor isek, yani bir şeyi kendimizden fazla önemsiyor ve korkuyorsak o da bizim karşımıza ders olarak çıkıyor. Dolayısıyla yapabileceğimiz şeyler var bir Merkür gerilemesinde, yapamayacağımız şeyler var. Yani acil ameliyat olmanız gerekiyor. Şimdi bunun için burada ay Merkür geri gidiyor, dur ben ameliyat olmayayım falan gibi bir şey düşünemezsiniz. Bunu düşünmemeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi burada zihin, korkular, duygular bir arada nasıl kullanılabilir onu öğreniyoruz. Hayat bu benim için, bundan başka bir şey değil. Şimdi fakat gene de karşılaşacağımız sorunları tahmin edebilmek ve bu konuda da suçu astrolojiye atmak beni açıkçası kaygılarımı azaltan bir şey oluyor. Mesela bu Merkür gerilemesi 4 Ağustos'ta başlıyor. Ama Merkür gerilemesi neredeyse 15 gün öncesinden etkisini göstermeye başlar ve bu Merkür gerilemesi de Merkür'ün yönettiği Başak Burcu'nda olduğu için çoğunlukta bir kısmı Aslan'da olacak ama çoğunlukta kendi yönettiği burçta olduğu için de burada bir sıkıntı oluyor. Ne oluyor? Biz çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Nitekim dün veya evvelsi gündü mavi ekran diye bir şey oldu. Türk Hava Yolları'nda biliyorsunuz sıkıntı oldu. Bazı banka sistemleri çalışmadı. Bu tam bir Merkür'ün getirdiği bir gerilemesinin etkisidir. Bunları zaten cebimize koyuyoruz. Yani benim oğlan laptopunu düşürdü, ekranını kırdı. Mecbur götürüp veriyorsunuz ama işte iletişimde ve şeyde böyle elektronik aletlerde sorunlar çıkartmaya meyilli. Takmıyorsunuz ama bunları. Yani evet bu bir Merkür gerilemesidir. Evet bunlar çözülecektir. Yani hayatı hep mükemmel olarak bekleyemiyoruz maalesef. Beklememeliyiz zaten. Yani bu bir sistemdir. Bize bunu hatırlatıyor. Sonuçta işte Türk Hava Yolları da olsa,
başka bir şeyde olsa, başka bir firmada olsa, işte dünyanın en büyük firmaları yaşadılar sadece. Yani Türkiye'de de yaşanmayan bir sorun. Çünkü bunlar elektronik aletler, bunlar bozulmaya zaten e, çok yatkın şeyler. Yok hacklenirler, yok şu olur, yok bu olur. Anlatabiliyor muyum? Bunlar doğal ve normal. Bunları yaşatmaları bize işte bunları öğrenmek, düzeltmek, bir daha olmaması için ne yapacağına bakmak. Budur hayat. Yoksa her şeyin mükemmel olmasını bekleyemeyiz yani. Banka sistemi çökebilir mi? Evet çökebilir. O zaman ne yapacak? Sistem de bunu belki de işte insana odaklı olmanın en büyük özelliği bu olacak. Sistemlere güvenebiliriz. Tabii ki güveneceğiz ama onların da başarısız olabilecekleri, çalışmayacakları zamanları olacağını da bileceğiz ve bunu çok dert etmeyeceğiz. Böyle büyütüp de Allah dünya başımıza yıkıldı, bu niye böyle oldu? Telefonum bozuldu. 3 gün telefonla görüşemedim. Yani bu olabilir, olabilir. Telefonunuz suya düşebilir, bozulabilir, kırılabilir. Her şey olabilir. Yaptırırsınız tekrar bozulabilir ama bu size bir şey öğretir mutlaka. Buradan ne öğreneceğinize bakmanız gerekiyor. Ben o yüzden Merkür gerilemelerini takip ederim. Eğer yapabileceğim bir şey var ise, yani 6 ay sonra bir tatil organizasyonu yapacaksam bunu o dönemde yapmam da sonra yapabilirim. Anlatabiliyor muyum? Onu orada düşünebilirim. Ama dediğim gibi bir ameliyat olacaksam ay dur doktor bey durun ben Merkür geriliyor ameliyat falan olamam demem. Bir bundan bahsedeyim. İkincisi bazı astrologlar bunun tersini düşünüyor ama ben öyle olduğunu Merkür geri giden biri olarak çok net hissediyorum, biliyorum. Sadece astrolojiyi okuduklarımla değerlendirmiyorum. Yılların verdiği kendi hayatımda deneyimleyerek veya başkalarının hayatında deneyimleyerek kendi astrolojimde yaratıyorum. Aslında astrolog olmak böyle bir şeydir. Yani siz artık kendiniz üretmeye başlarsınız. Ezberlediğiniz bir şey değildir konu. Siz onu kendi hayatınızda da gözlemlersiniz, danışanlarınızdan incelersiniz, bakarsınız. Ha bu zaman böyle oluyor. Demek ki aslında bu böyle diyebilmelisiniz diye düşünürüm. Merkür'ü geri giden biri, Merkür geri giderken tabii ki alışık olduğu bir enerjiyi yaşadığı için e, daha rahat atlatabilir. O her zaman için böyle değildir. Yani annem bir lafı var bana şeydi, senin de her işin ters gider der. Aslında Merkür gerilemesine doğduğum için bir olay olurken sıkıntılar çıkar. Ben bunu ne yaptım? Öğrendim. Dedim ki ha evet Merkür geri giden biriyim. Zaten hayatımda yani süreçler böyle patır patır ilerlemiyor. Çünkü bana bir şey öğretmek istiyor. Bu sistem, bu düzen. O zaman onu öğrenmeye bakayım dedim ve ondan sonra daha az etkilenmeye başladım. Bir enerji, alışık olduğunuz bir enerji ise doğal olarak daha rahat edersiniz. Yani hep bildiğiniz bir şey ise daha rahat edersiniz. Hatta aslında bu enerjiyi kendinizde eksik görüyorsanız, benim Merkür'üm geri harekette olduğu için ben mesela iletişim üzerine okudum. Neden kendimi eksik gördüğümü düşündüğüm bir alandı. Kendimi ifade etmeyi çok sevdiğim ama bunu yapamadığımı düşündüğüm için. Bu da bana daha sonra mesleğimi getirdi. Bu da bana daha sonra astrolojide daha başarılı ve daha iletişime açık biri olmamı getirdi. Anlatabiliyor muyum? Bunu böyle görmek lazım. Yani sizin Merkür'ünüz geri hareketteyse dolayısıyla daha rahat etkilenirsiniz. Ancak ve ancak Merkür'ünüzün konumu ne? O Merkür geri giderken hangi burçta geri gidiyor? O burcu sizin hangi alanınızı etkiliyor? Yani bir bütüne bakmak gerekir. O yüzden de kişisel astrolojik haritalar değerlidir. Ama genel çıkartacaklarını biz mutlaka burada
Biraz daha ortalamaya göre konuşmak durumunda kalıyoruz işte. Burcunuza göre anlatmak ve yükselen burcunuza göre anlatmak istiyoruz. Ben her ikisine de önem veririm. Yani kendi burcumu da dinlerim, yükselen burcumu da dinlerim. Onun açıklamasında bir videomda var. Oradan okuyabilirsiniz hangisi öncelikli diye veya nedir diye. Bu da benim inancımdır. Deneyimim de bana bunu getirmiştir. Şimdi dolayısıyla her ikisini de mutlaka dinlerim. Tabii ki gelecek yorumlarında yükselen burç daha önem taşır. Ama dediğim gibi kendi burcunuzda önem taşır. Ben her ikisini de okurum ve kendi gelecek yorumlarıma bakarken her ikisine göre de gelecek yorumu çıkartır ve ona göre bakarım. Yani Başak Burcu'yum. Başak'a yükselen olarak alıp da ben gene harita değerlendirmesi mutlaka kendimle ilgili yaparım. Dolayısıyla hangi evinizde ve sizin burcunuza göre hangi alanınızı etkiliyor? Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirin. Merkür aslında bir çocuktur aslında Merkür. Çocuksudur, hareketlidir, hızlıdır, enerjiktir. Şimdi bu kadar koşan, giden, hoplayan, zıplayan bir enerjiyi siz biraz geriye çektiğinizde yani hızını yavaşlattığınızda çok mutlu olmuyor. Orada devreler karışıyor. Anlatabildim mi? Bunu lütfen böyle değerlendirin. Bu 4 Ağustos'ta başlayan bu süreç ayın sonunda 28'inde tamamlanmış olacak. Aslan Burcu'nda bitiriyor o zaman geri hareketini ve dolayısıyla daha rahat olmuş olacağız bizler de dediğim gibi. Evet, hadi gelin burç burç size şöyle birer cümle neler getirebileceğini anlatayım. Şimdi be- Koç'la başlayacağım burada. Merkür Başak Burcu'nda ve sizin çok önemli bir alanınız olan 6. ev. Yani hem Başak Burcu'nda hem de orası Başak'ın kendi evi olduğu için güçlü bir evde. Dolayısıyla Merkür'ün ayın 4'ünde başlayan bu e, geri hareketi sizin iş alanınızda ve sağlık alanınızda ve gündelik hayatınızda bazı sıkıntılara yol açabilir. Neler olur? Gecikmeler olur. Neler olur? Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar tekrar gündeminize gelebilir ve bazen bunların çözümü de olur. Ondan da bahsedeyim size. Birinci önceliğiniz bu. Sizin bir de Merkür'ün bir böyle Uranüs'ten kopup gelen bir enerjiyle Başak'ta geri gitmeye başlıyor. O yüzden de lütfen gündelik hayatınızda bazı aksilikler olmasına, iş hayatınızda, organizasyonlarınızda bazı gecikmeler olmasına ve bazı aksilikler yaşanmasını bunu cebinize koyun. Öyle söyleyeyim size. Bunu cebinize koyun ve ona göre de hareketinizi yapın sevgili koçlar. Sizin için bu alanda. Eski sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. İşte diyorum ya bazen Merkür'ün geri hareketi bir önceki Merkür geri hareketlerinden birinde başlamış olan bir enerjiyi de tamamlar. Yani bir Merkür gerilemesinde imza attım ben. Bir Merkür gerilemesinde mahkemeyi kazandım ve onun pozitif sonuçlarını aldım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada başlamış olan sorun tıpkı düğüm olmuş. Sonra gidip tekrar ilgileniyorsunuz o düğümle. Anlatabiliyor muyum? Çözmek için enerjinizi oraya tekrar verdiğinizde bu sefer çözebilirsiniz. Bunu da unutmayın sevgili koçlar. Şimdi boğalara geldiğimizde boğalar için Merkür yine Başak Burcu'nda. Bu da demek ki herkes için olduğu gibi boğalar için de iletişim konularında özellikle çocuklarla olan
iletişiminizde veya sevgilinizle olan iletişiminizde bir sıkıntı yaratabilir, gecikme yaratabilir. Burada bazen eski sevgililerin gelmesi gündemde olabilir. Çocukla ilgili eski bir sorunun tekrar gündeme gelmesi ve onun çözümü olur. Merkür burada Uranüs'ten kopup geldiği için, bu hareketli enerjiyle geldiği için ani ve hiç beklemediğiniz sorunlar çıkart. Yani şöyle olur da hep bu zaten hep oluyor diyebileceğiniz bir sorun olmaz bu. Böyle ilk defa size sürpriz yapan, gol yiyeceğiniz bir alan burası. Dediğim gibi çocuğunuzu, aşk hayatınızı, hatta burası eğlenceyi de anlatır. Yani belki de bir eğlenceye gidip eski gittiğiniz bir yerde öyle bir noktaya gidebilirsiniz şeyde. Sonra Merkür tabii ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda geri hareketine devam ediyor. 15'inde Aslan Burcu'na geçiyor sevgili boğalar. Aslan'a geçtiği zaman bu sefer, yani ayın 15'inden sonra bu geri hareketi yuva ve aile konularınızda gündeme getirecek. Yani ailedeki eski bir problem tekrar gündeme gelebilir. Evle ilgili attığınız bir imza, yuva ile ilgili attığınız bir imza ve bunun sonuçlarında karşılaştığınız sorunlar varsa bunların çözümü gündeme gelebilir. E, gibi şeyleri, konuları getirecek. Ayın sonunda da 28'inde de Merkür Aslan'da durağan olacak ve sonrasında da e, hareket edecek. Direkt hareketini Aslan'da devam ettirecek ve ona göre de siz çözümlerinizi yapabilirsiniz. Gelelim İkizler Burcu'na. Şimdi sevgili İkizler, sizin için önemli çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz Başak ve İkizleri yönettiği için ve Başak Burcu'nda da sizin yuvanızı anlattığı alanda size diyor ki aileyle, yuvayla, evle ilgili eski sorunlar gündeme gelebilir. Buralarda çeşitli aksilikler, organizasyonlarda aksilikler çıkabilir. Örnek, taşınmak istiyorsunuzdur, orada bir problem çıkabilir. Ne bileyim, evle ilgili bir ödemeniz vardır, orada bir sıkıntınız çıkabilir. Ayın 15'inde Aslan Burcu'na geri harekette devam ederek gelecek. Burada aslında gene yakın çevrenizle ilgili iletişim problemleri çıkarabilir. İşte kardeşlerinizle, teyzenizle, kuzenle konuşmalarınızda bazı problemler, eksiklikler olabilir. Bu da gerginlik e, yaratabilir. Hele ki Uranüs'ten aldığı enerjiyle geleceği için burada sizin özellikle ani beklemediğiniz bu yakın çevrenizdeki iletişimsel krizleri gözlemleyebilirsiniz sevgili ikizler. Ayın 15'inden sonra para konularınızı anlatan pardon, ayın 15'inden sonra Aslan Burcu'na geçiyor zaten. Ayın 28'inde de Durağan hareketine geçiyor ve direkt de hareket ederek Aslan'da düz hareketine başlıyor. Ancak toparlanması da gene 10-15 gün kadar sürer Merkür'ün bu şeyi. Dikkat etmeniz gereken konular bunlar sevgili ikizler. Şimdi gelelim sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, sizin için Merkür e, Başak Burcu'nda, yani yakın çevreniz ve iletişim alanınız. Şimdi sizin çok dikkat etmeniz gereken bir alan bu. Özellikle kardeş kardeş kadar yakınlar. Çünkü burası aynı zamanda iletişimin de evi, İkizler Burcu'nun evi olduğu için. Yakınlar ve uzaklarla olan iletişiminizi anlatıyor burada. Ayın 4'ünde geri hareketine başlıyor. Ayın 15'ine kadar Başak'ta ilerliyor. Sonra ayın 15'inde para evinizi anlatan Aslan'a geçiyor. Burada geçmişteki yaptığınız işlerden paranın gelmesi olabilir veya geçmişteki yapılan bazı harcamalarla ilgili kazanmanız gereken paraları anlatıyor olabilir. Ayın sonunda da
Merkür Aslan Burcu'nda düz hareketine başlayarak daha rahat akışta olmanızı sağlayacak sevgili yengeçler. Evet, gelelim sevgili aslanlar. Sizin için Merkür para konusunu anlatan, kendi değerinizi anlatan alanda geri harekette başlıyor. Geçmişten gelen bazı kazançlarla tekrar yüz yüze gelme, geçmişten almanız gereken bir para varsa bunu almak, geç ve para kazanırken bazı gecikmelerin, organizasyon yaparken bazı gecikmelerin olası olması. Bu ayın 15'ine kadar sizi burada etkiledikten sonra 15'inde sizin burcunuza geçiyor. Şimdi sizin burcunuza geçtiğinde o sizin meşhur hitabet yeteneğinize bazı sıkıntılar getirebilir. Eskidenki olduğunuz gibi kendinizi iyi ifade edemeyebilirsiniz ve bu da sizde sıkıntı yaratabilir. Ayın 28'inde düz hareketine başlayacak. Ondan sonra kendinizi ifade etmeyi de daha kolaylık yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, gelelim sevgili başaklara. Tabii ki sevgili burcum başaklar, Merkür bizi ilgilendiriyor. Yani bizim yönetici gezegenimiz aynı zamanda ve bizim kendi burcumuzda geri harekette. Ayın 4'ünde. Şimdi bu önemli. Bizi zaten çok hızlı düşünen, çabuk karar verebilen ve zihni çok meşgul biriyiz. Dolayısıyla kendimizle ilgili özellikle geçmişte yapmak istediğimiz bazı şeyleri, bu fiziksel olabilir, bütün bir prezentasyon olabilir, ne bileyim, bunları gidip yapabiliriz. Yani onları çözme zamanımızdır. Ama tabii doğal olarak mutlaka bazı organizasyonlarımızda gecikmelere ve ötelenmelere sebep olur. Elektronik aletlerimizde bazı bozulmalar olabilir. İşte o gider, bu gider, bozulur, elektrik gider falan bu tür şeylere maruz kalabiliriz. Sonra Merkür 12. evimize geçecek. Ayın 15'inden sonra geri hareketli Aslan Burcu'na geçeceği için. Burada biraz daha bunu içsel yaşayıp daha önceden kendimizle ilgili analiz ettiğimiz bazı konuları tekrar kendi içimizde gündeme yaşadıklarımızda getirip onları analiz etmeye devam ederiz. Ta ki ayın 28'ine kadar, 28'inden itibaren yavaş yavaş düz hareketine başlıyor. Hemen değişmiyor tabii. Dolayısıyla 28'inden sonra daha rahat kendimizi ifade edeceğimiz bir süreç olacak. Bu geri hareketten en fazla etkilenecek burç biziz, onu söyleyeyim. Dediğim gibi sistemlerde bir problem yaşanabilir. İşte bir randevu alırsınız, oraya gidemezsiniz. Değil mi? Bu dönemlerde işte bilet organizasyonu yapmayacaksınız, tatil organizasyonu yapmayacaksınız gibi düşünebilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili teraziler, sizler için Merkür 12. ev alanınızda geri gitmeye başlıyor. Yani ilk önce kendinizi, ya ben geçmişte bunu böyle yapmıştım, doğru mu yapmıştım, eğri mi yapmıştım, dur bir daha bu konuya bir bakayım diyebileceğiniz veya kafanızın biraz karışık olacağı veya zihinsel enerjinizi çok rahat kullanamadığınız bir sürece girmiş olursunuz. Ayın 15'inde Aslan Burcu'na geçtiğinde terazi geri hareketle giderken terazinin Aslan Burcu'na geçti 10. evinde sizin arkadaşlar alanınıza gelecek. Şimdi bu alan da eski dostlarla bir araya gelmek olabilir. Eski dostlarla olan sorunlarımızın tekrar gündeme geliyor e, olabilir. Bu bir event, bir toplantıya da bir organizasyonda bir gecikme olabilir. Zam alırsınız, 5 ay sonra vereceğim ben bu zamı size diyebilir. Aslan'daki hareketi de 28'inde bitmiş oluyor ve düz hareketine geçiyor. Ondan sonra ancak rahat edebilirsiniz sevgili teraziler. Gelelim sevgili akreplere, yükselen burcum akreplere. Şimdi sevgili akrepler, bizlerin 11. ev alanı, yani eski arkadaşlarla karşılaşma 4 Ağustos'tan itibaren
eski girdiğimiz ortamlara girme ve eski bulunduğumuz yerlere gitme gibi konular gündeme de olabilir. Hatta başta size söylediğim gibi Merkür gerilemesi erken başladığı için aslında tarihinde bir 10 gün önce, 15 gün önce. Mesela dün çok enteresan, yıllardır dinlemediğim işte bir müzik grubunu dinlemeye gittim ama çok gençken dinlediğim bir gruptu yani. Eski günlerimi hatırladım. Aynen böyle eski günleri hatırlama ayın 15'ine kadar. Tabi burada da organizasyonlar olduğu için yine pek o organizasyonları yapmada başarılı olamayabiliriz. Eksiklikler ve gecikmeler olabilir. 15'inden itibaren Merkür Aslan Burcu'na girdiğinde işle ilgili eski konuların gündeme gelmesi var. Bir teklif vermişsinizdir, size geri dönmemişlerdir veya eski çalıştığınız bir firma gelip sizinle tekrar çalışmak isteyebilir. Eskiden bir proje yapmışsınızdır, çalıştığınız yerde çok başarılı olmamıştır. O tekrar gündeme gelir, onun çözümü olur. Ama sonuçta iş başvuru yaparsınız, size cevap gelmez gibi düşünebilirsiniz. Ayın 28'inde düz hareketine başlayacak Aslan'da ve ondan sonra daha rahat olabileceğimiz bir süreç olacak sevgili akrepler. Evet, gelelim sevgili yaylara. Merkür haritanın ana alanı, ana aksı dediğimiz kariyer ve sosyal statü evinde. Burada size eski işlerle karşılaşmak, burada e, eski yöneticilerinizle karşılaşmak, burada işle ilgili konularda gecikmelerin olması, zamanlama anlamında tam yetişmemesi veya yaptığınız organizasyonlarda veya işlerde gecikmelerin olması, bir düzenin olmaması gibi sorunlar 4'ü itibariyle başlar. Ayın 15'inde Aslan Burcu'na girdiğinde bu daha fazla eğitim alanında, bu daha fazla yurt dışı konularında, burada kötü etki alıyorsa yurt dışına gitmenizi engelleyebilir, vizenin çıkmasını engelleyebilir gibi düşünebilirsiniz. 28'inde de düz hareketine başlıyor ve ondan sonra daha rahat edeceğiniz bir süreç olacak sevgili yaylar. Oğlak Burcu'na geldiğimizde Merkür 9. ev alanında geri harekete başlıyor 4'ünde. Yani özellikle akademik alanda ilerleyenler bir sınava tekrar girmekten tutun da okulla ilgili eski konuların gündeme gelmesi olabilir. Eski eğitimleri almak için yola çıkılabilir. Daha önce görüştüğünüz yabancılarla tekrar görüşme sağlanabilir. Ayın 15'inde Merkür Aslan Burcu'na girdiğinde maddi konularınız gündemde olacak. Orada da geri gittiği için özellikle eskiden bir borcunuz varsa onun gündeme gelmiş olabilir ya da size verilecek bir para var ise onu alma süreciniz olabilir ayın sonuna kadar sevgili oğlaklar. Ayın 4'ünde kova burçları için Merkür para konularıyla başlıyor. Eski borçların gündeme gelmesi, parayla ilgili yapılan işlemlerde gecikmeler, parayla ilgili beklediğimiz paraların aileden veya işte sevdiğimiz insanlardan hemen gelmemesi gibi konular gündemde olacak sevgili e, kovalar. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde atlatmanız için düzelmesini beklemeniz gerekiyor. 15'inde Aslan Burcu'na geldiğinde iş ortaklığı ve evlilik konusudur, alanıdır burası. Buralarda eski evlilikle ilgili eski konuların gündeme gelmesi, eski eşle karşılaşmak veya herhangi bir evlilik akti yapmak için doğru bir zaman değildir imza atmak için. İşte imza atayım, o bir sözleşmedir çünkü. Bunlar için de doğru bir zaman değildir. Ama adama da dur ben evlenmeyeceğim yıllardır bekliyorum. Merkür geri gidiyor ben evlenmeyeceğim diyemezsiniz yani sevgili kovalar. Ayın 15'inde
girdiği Aslan Burcu'nda geri hareketine başladı. 28'inde düzelerek düz bir şekilde devam edecek. O yüzden en iyisi 28'inden itibaren daha rahat edeceğinizi bilin sevgili kovalar. Gelelim sevgili balıklara. Sevgili balıklar, Merkür sizin evlilik evinizden gidiyor ve size diyor ki ikili ilişkilerinizde ve evliliğinizde ve iş ortaklığınızda imza atmayın. Eğer geçmişte attığınız ve burada başarısız olduğunuz bir şey varsa bunun kurtarılması söz konusu olabilir. Geçmişte başladığınız bir işi tamamlayabilirsiniz. Ayın 15'inde Merkür Aslan Burcu'na girecek ve Aslan Burcu'nda gündelik hayatınızı düzeltmeye ilk önce karıştıracak. Bugün nereye gideyim, şu gün ne yapayım diye bir koştururken ayın 28'inde düz hareketine geçtiğinde siz daha rahat etmeye başlayacaksınız sevgili balıklar. Evet. Evet, ona anlattım diye düşünüyorum. Evet, kısaca böyle sevgili takipçilerim. Biraz dediğim gibi yanlış, hata vesaire olabilir. Unutmayın ki tek yapmanız gereken bunların hepsini kabullenip kendi hayrınıza değerlendirmek. Keyifli bir ay olsun sevgiler.